Gel, 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 gel. Sihirli yolculukların başlangıç adresi İGA İstanbul Havalimanı'na. Ve bu yolculuğun keyfini, güzelliğini ve konforunu sizlerle paylaşacağımız İGA TV YouTube kanalının hazırlamış olduğu Sihirli Muhabbetler programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gerçekten güzel bir program, enerjik bir program, samimi ve biz bize olan programımız başlıyor. Brezilya'dan ayağının tozuyla geldi. Yeni gelin desem, Bella karakteri desem gerçekten çok keyifli, çok güzel bir program sizleri bekliyor. Kiminle mi? Tabii ki Brezilyalı model ve oyuncu Jessica May işte yanımda. Hoş geldin, şeref verdin. Hoş bulduk. İyi ki yanımızdasın, iyi ki buradasın. Hadi sohbete başlayalım o zaman. Ne iyi ettin de geldin Jessica. Ay, teşekkür ederim davet için. Bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel bir enerjin var ki. O kadar hümanist bir insan ki, o kadar mütevazı bir insan ki anlatamam size. Teşekkür ederim. Gerçekten bizlerden biri gibisin. Harika bir Türkçen var, onu da söyleyeyim sana. Sağ olun. Çok güzel konuşuyorsun. 2011 yılında başlayan Türkiye maceran, Evet. demek ki 11 yıldan beri Türkiye'desin. Doğru. 2011'den beri işte ilk maceram, büyük maceram. Evet. Türkiye ikinci evim oldu. Evet, gerçi o maceraya gireceğim ama seni daha iyi tanıtmak anlamında bir de bilinmeyenlerini ön plana çıkartmak istiyorum. Brezilya'da Paraná City'de doğdun. Evet. Doğru değil mi? Doğru söyledim değil mi? Doğru, doğru. Paraná City'de. Öğretmen bir anne, Doğru. aynı zamanda çiftçi ama bir yandan da veterinerlik yapan bir baba. Evet. Aynı zamanda yine erkek kardeşin de veteriner olarak Doğru. hala devam ediyorlar. Devam, evet. Aslında yani çevreyle, hayvanlarla, doğayla iç içe bir hayatım var. Evet. Çiftlikte doğdum, büyüdüm. 15 yaşına kadar yani hep çiftlikteydim. Hiç veya şehir işte okul için çiftlik ama bütün vaktim çiftlikte geçerdim işte hayvanlarla beraber doğanın Evet. içinde. Ve ata binmeyi seven birisin. Çok seviyorum. Kitap okumayı da çok seviyorsun Çok, biliyorum. evet. Nasıl iyi ata biner misin? Yani bu konuda gerçekten örneğin bir dönem dizisi olsa ya da normal bir dizide bir ata binmem gerekse gerçekten iyi kullanırım diyebiliyor musun? Diyebilirim. Güzel. Çünkü şöyle benim çok küçük böyle hiç hatırlamadığım zamanlar daha buzağın üstünde fotoğraflarım var. Atın üstünde fotoğraflarım var. Daha küçücük bebek ama gerçekten. Ne Annem diyorsun? nasıl izin veriyordu babama da beni böyle hemen hayvanların üstünde koyar da öyle beni bırakır rahat bir şekilde. Bilemiyorum belki bunlara izin veriyordu ama sen 15 yaşından itibaren de modellik hayatın başlayacağı için de hadi alasmallık ben model olmaya gidiyorum teklif var Doğru. deyip hareket eden bir insansın. Evet. Seni bu konuda rahat bırakmışlar yani özgür bırakmışlar. Doğru söylüyorsun. Hatta o kadar özgür bıraktılar ki ben 18 yaşındayken, 18'den önce daha doğrusu işte 17 yaşındayken Türkiye'ye gelmeden önce Evet. ben São Paulo'dayken Evet. annem babam özel bir doküman hazırladılar. Biz notere gittik hep beraber. İzin vermeleri için değil mi? Orada aslında ben işte daha yeni 17 yaşında olduğumda kanunun altında 18 yaşındaymışım gibi görünüyordum. Şimdi 2011 yılında Türkiye maceran başladı ama bununla alakalı olarak da sana bir teklif geldi. Bu teklifi biraz açar mısın? Yani seni buraya getiren sebep neydi? Çünkü o sebepten bir geldin, pir geldin, bir daha da gidemedin. Evet. Şöyle demişsin, çok güzel o. Türkiye'ye büyülendim, Hüseyin'e ayrıca büyülendim. Ya Hüseyin benim ilk aşkım. Yani Evet. öyle diyeyim. Şöyle tabii ki yani ben Türkiye'yi çok sevdiğim için burada kalmayı tercih ettim ama Hüseyin de çok önemli bir nokta. Hüseyin için söylediğin sözlere bakılırsa hani bu bölümü seyrettiği zaman herhalde şöyle koltukları kabaracaktır diye düşünüyorum yani. Ama sen de çok güzel bir ikilisiniz öyle söyleyeyim size. Teşekkür ederiz. Çok birbirinize yakışıyorsunuz yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi haliyle programımıza bir kahve içerek başlayalım dedim ama senin kahve hayatında önemli bir yeri var. Çok. Ve kahve kültürünü de çok iyi bilen bir sanatçısın öyle söyleyeyim sana. Çünkü deden hala Brezilya'da çiftlikte kahve üretimi yapıyor. Ve şimdi Brezilya kahvesi diyorlar ya. Şimdi oradaki içtiğin kahveyle buradaki içtiğin kahve arasında nasıl bir Fark denge var. var mı? Fark. Çok var mı? Farkı var. Ha. Ya şöyle bir şey. Dedem hala şimdi 90 yaşına dayandı. Ciddi misin? Evet Hala maşallah. çalışıyor, hala Dedem, nazar değmesin. Nazar değmesin. Dedem böyle Rambo gibi yani.
Çok sever. Her gün işte kahve bahçesine gider, kontrol eder kahve nasıl diye. Şöyle, ben şimdi bu kahvede denedim bu arada, içtim. Evet. Bu kahveye çok benzettim dedemin kahvesi. Ciddi misiniz? Şöyle söyleyeyim sana, ilk defa yani ben burada Türkiye'de bu kadar çok benzettim. Çünkü dedemin kahvesi çok saf. Yani sadece çekirdeği kavuruyor ve bana gönderiyor. O kadar. Maalesef işte biliyoruz ki bazı yerlerde karışımlar yapılıyor işte kabuklarıyla beraber Tabii. falan. Ama ben getiriyorum hala oradan. Yani bizim işte çiftliğimiz tadı olarak. Değil mi? Brezilya'yı bir tadı olsun koklayayım, diye. değil mi? Ya anne, baba, Büyüdüm. dede, aile özlemini gidereyim Ev kahve kokuyor içerken. yani oradaki Evet. onun kahvesi. Onu getiriyorum ve o eski işte böyle bez filtresinde de yapılan bir şekilde kullanıyoruz evde. Eski bir yapılış şekli daha doğrusu onu kullanıyoruz işte. Ama çok sert mesela işte diyelim ki 2 kaşık mı kullanıyorsun kahveni yapmak Evet. için? Biz dedemin kahvesi yarım kaşık kullanırız. O kadar. O kadar. Yeterli oluyor yani. Yeterli oluyor. Senin Ve adına çok seviyorum. Çok sevindim senin adına. Çünkü hani dünyanın en iyi ikinci havalimanına bir kez daha seçildik. Üst üste 2 yıl. Ve 5 yıl gibi çok kısa bir sürede bu yapım aşaması bittikten sonra dünya literatüründe havalimanı içerisinde böyle bir oluşum içerisine girmek, hele hele yemek alanı içerisinde de böyle bir kahve yerinde seni ağırlamak ve bu Evet. kahveyi de beğenmen, bu Çok kültür şanslıyım. içinden gelmen bizi acayip mutlu etti. Çok güzel bir şey gerçekten. Güzel. Ben sık sık havaalanına gelirim. Çünkü Brezilya'ya gidiyorum sürekli. Evet. Şehir için, ülke için bir seyahat ediyoruz ve Hüseyin çok seviyor. Evet öyleymiş. Uçak, Yani havaalanından yatıp kalksa çok yeridir seviyor. diyorsun, değil mi? Yaşayabilir burada. Çünkü çok seviyor gerçekten. Ve Hüseyin için burası şey yani. Yani ne bileyim Yeter konfor ki alanı. buraya gelsin ve burada yani sürekli burada vakit geçirebilir. Tamam gelsin yani biz her zaman ağırlarız. Gerçekten burada yemek, içmek anlamında, alışveriş yapmak Çok anlamında, Çeşitli, zengin. uyumak anlamında ne de aklınıza gelebilecek yani hayata dair her şeyi burada çok rahat yapabiliyorsun. Çok. Ve Hüseyin'e o konuda katılıyorum. İlk açıldığı zaman Evet. biz Brezilya'ya gittik işte. İlk defa işte bir yurt İlk dışına gelişiniz, gidiyoruz. evet. İlk geliş açıldıktan Evet. sonra bir geldik Hüseyin böyle. Ben de böyleyim. Ah, nereye geldik biz? Çok güzel. Her köşe çok güzel. Ve yani şimdi bazı insanlara şey diyor. O kadar çeşitli, o kadar teknoloji dolu bir yer ki. Çok. Ben hiçbir yerde görmedim. Çok. Ben gezmeyi çok seven bir insanıyım Hüseyin'le beraber. Çok geziyoruz, Bir seyahat de etmeyi çok seviyoruz. Jessica şöyle bir şey var. Görmüyorsun. 7'den 70'e herkese hitap edecek Evet. oluşumlar var burada. Gerçekten. Yani çocuklar için, aileler için, yaşlılar Ha, için. uyumak mı istiyorsun? Evet. Kabinleri var yani Evet. içinde uyuyabiliyorsun ne kadar güzel. İşte oynamak mı istiyorsun? Çocuk alanı var. İşte bin bir çeşit restoran, işte kafe ne istersen. Aşırı güzel ve yani o kadar gezdik, o kadar gördük dünyada çok şükür. Yani burası gibi yok hiçbir yer. Şeye geleceğim. Şimdi buraya geldin, ondan sonra Hüseyin'le tanıştın. Daha doğrusu aşık oldun. O da kesin aşık olmuştur. Yani Umarım. böyle bir kadına aşık olmamak elde değil yani öyle söyleyeyim. Sağ olun. Çünkü gerçekten o kadar sempatiksin ki, o kadar enerji dolusun ki yani bu havalimanına çok güzel bir sinerji yaratıyorsun. Teşekkür ederiz. Yeni Gelin dizisi ve Bella karakteri herkes tarafından o kadar sevildi ki hatta çocuklarına bakan annelerimiz Bella karakteri gibi, ay Jessica gibi olsun bir gelinimiz demeye başladı. Bu teklif nasıl geldi? Bir gün Brezilya'da tatildeyim. Çok güzel oldu. Ertesi Bir gün gün Brezilya ben- tatil. Ertesi gün ben burada bulunuyorum. Elimde senaryo, sete gireceğiz. Uçakta o işte seyahat benim için o kadar hızlı geçti ki ben senaryoda ezber yapıyorum. Yani Adana'ya gidiyoruz, bir sete gireceğiz. Peki Jessica Birden telefonla mı oldu. görüştün? Yani seni aradılar. Evet. Yani nasıl mutabık kaldınız? Tamam geliyorum okeydir dedin. Evet. Yani teknoloji sağ olsun o Evet. zaman ben işte çiftliğimdeyim. Menajerimle konuştuk. Bir video istediler. Türkçe ne kadar konuşuyor, Evet. nasıl konuşuyor diye. Çektim, yolladım. Ertesi gün O zamanlar Okey nasıldı geldi. Türkçen? o zaman daha ya şimdi
ben Biraz gelmek daha gitmek gibi akıcı falan mı? bir şekilde konuşabiliyorum ama o zaman böyle işte dura dura, daha böyle Dura dura. daha temkinli konuşuyordum diyebilirim. Şimdi Portekizce dil anlamında zor mu? Sana Çok sorayım. zor. Çok zor. Türkçe çok zor bir dil Türkçe- ama çok güzel. Türkçe- Türkçe daha da zor değil mi? Çok zor. Daha, Portekizce ama o kadar diyalek anlamında Türkçe kadar değil diye Yani düşünüyorum. şimdi Brezilyalı göre yani Evet. ana dilim olduğu için Evet. yani zor, Sana- evet. çok kural var ama Türkçe gerçekten benim kaslarım Portekizce'ye göre çalışıyor. Şimdi Türkçe'ye göre çalışması gerekiyor. Onu çalışmam gerekiyor sürekli. İşte diksiyon dersleri ki ona rağmen hala benim aksanım var ama işte çalışıyorum. Belki ileride biraz daha az Yok, olur yok. diye. Bir şey söyleyeyim mi? Gayet Kelimeler iyisin. daha düzgün konuşabileyim diye Çok sürekli doğru düzgün kelimeler dikkat seçiyorsun. ediyorum. Doğru kelimelerle doğru cümleler kurmaya özen gösteriyorsun. Bu hem kendine hem de dizi oyuncusu olmak anlamında, film oyuncusu olmak anlamında bu sana artı değer kazandırıyor. Bu güzel bir şey yani. çok seviyorum. Evet. Diliniz o kadar çok güzel geliyor ki kulağıma. Türkleri duyduğum zaman, düzgün konuştuğu zaman ay ne kadar güzel ama kendime böyle ses kaydı alırsam ve sonra kendimi dinlenirsem hayır dinlemek istemiyorum kendim çünkü farkı görebiliyorum, duyabiliyorum. Doğru ama gayet güzel, Çok güzel bir tonlaman dil. çok güzel. Çok bir Türk olarak da ben de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Seninle kahve muhabbeti yapıyorum ama daha gezeceğimiz, göreceğimiz çok güzelliklerimiz var. İGA İstanbul Havalimanı içerisinde. Sadece şöyle bir anekdot vereyim. Şimdi seni öyle bir yere götüreceğim ki dünyanın havalimanları içerisindeki en büyük kapalı müzesine davet edeceğim seni. 15 dönemden oluşan, Çatalhöyük'ten başlayan, Göbeklitepe'ye giden Bizans İmparatorluğu, Roma, Selçuklular, günümüz Cumhuriyeti'ne kadar giden çok güzel bir yelpaze ve müze seni bekliyor. Orada da biraz oyunculuğunu konuşmak istiyorum. Ay. Çünkü bir dönem dizisinde oynamak istiyorum. Biraz aksiyon, hareket istiyorum diyordun. O zaman müze bizi bekler. Hadi bakalım gidelim hep beraber görelim. Haydi gidelim. Hem ziyaret hem de güzel muhabbet bizi bekliyor. Çok Buyurun. heyecanlandım. Hadi bakalım. Şimdi İstanbul Havalimanı'nda tahtın yüzleri dediğimiz dünyanın havalimanları içerisindeki en büyük kapalı müzesine doğru yola çıktık. Çok merak ettim. İsmi de çok güzel, tahtın yüzleri. Of. Evet. Havalı. Ama öncesinde biraz gıybet yapalım seninle. Ay. Seversin sen ama hoşuna gitti. Seviyoruz. Bak Kim ne sevmez? düşündüm biliyor musun? Haliyle Hüseyin'le güzel bir birliktelik, beraberlik yaşadınız. Sonunda da seni istediler. İstemedi. İstemedi mi? Nasıl? İstemedi. İstemeye gitmediler mi? Gitmedi biliyor musun? Allah. Yani şöyle bir Yani şey. Allah'ın emri, biz de- peygamberin kavliyle Yok. kızımız Jessica'yı, oğlumuz Hüseyin'i istiyoruz demediler mi? Demedi. Çünkü baba anlamaz bu. İngilizce konuşsaydı o da mı Yok, olmuyor? o da olmuyor. Şöyle bir şey oldu. Biz oturuyoruz, balıkçıya gittik işte. Türkiye'de. Ben Tamam. Brezilya'da. Ha Brezilya Hüseyin pardon. geldi Tamam. Brezilya'ya. O kadar da Hüseyin, gelsin annem, kızı babam, alacağız tabii yani. ki. Evet. Ben, Hüseyin, annem, babam oturuyoruz. Sonra Hüseyin diyor ki Jesse sorar mısın babana? Elini veririm, senin elini veririm bana. Hersin. Elini iste. Elini mi öpecek? Babanın elini mi öpecek? Hayır, öyle derler işte. Evleneceği zaman kızının elini istiyorum diye. Brezilya'da. Kızının elini istiyorum. Ha, Güzel. tamam. Biz de Allah'ın emri peygamberin kavliyle'nin Brezilya'da karşılığı kızımızın elini istiyorum. Evet. Bak bunu Hüseyin öğrenmişim. dedi onu. Ben Evet. dedim ki babam Hüseyin beni istiyor. Yani benimle evlenmek istiyor Evet. dedim. Şöyle baktı. Tamam alsın. Evlensin. Bizimki de Niye bu karşılığı... kadar şey yapıyor ki? Bizim Türkiye'deki karşılığı da nasıl oluyor biliyor musun? Biliyorum canım. Artık siz koskoca insanlarsınız. Tabii. Çocuklarımız sevmişler birbirlerini. Birlikte olmaya karar vermişler. Evet. İzdivaç yapmaya karar vermişler. Biz de büyükleri olarak, anne babaları olarak bu işe artık evet diyoruz. Başka bir şey Güzel değildir bir yani. intro var işte. Böyle Çok. bir giriş var işte. Böyle orada çok rahat bir şekilde Evet. işte. Birbirinin evlerine gidiyorlar. İşte anne baba genelde gitmiyor. Neden? Öyle bir şey var işte. Çocuk evine gider, kızının evine. O elini ister. Öyle kızın Anladım. babasına veriyorsa, okey Veriyorsa. diyorsa. Bazıları evlenip geliyorlar. Biz evlendik falan diyorlar. O da güzel. Tabii. Bazıları işte biz evlendik, boşandık öyle geliyorlar.
Bir Çeşit de öylesi var. çeşit. Peki şey, Biraz rahat yüzük var. falan takıldı. Öyle söz nişan yok. Direkt bodoslama. Yok sözle aramızda o önce Aranızda söz yapıldı. ben yüzükle gittim yani Brezilya'ya. Ha direkt ya olay bitti de biz sadece işin Hayır. prosedürünü yerine Ama getirelim. babam hayır deseydi o işle Ha. değiştirirdi. O zaman yüzük. Peki bir şey geri söyleyeceğim. veriyorsun. Şimdi Hüseyin'e de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Her ne kadar şu anda biz Ces'le çok keyifli dakikalar, saatler yaşasak da o burayı çok seviyor ya, çok Evet. olmak isterdi. Evet. Kim sen de seviyorsun onu, o da seni seviyor. Tabii. Fakat baba deseydi ki hayır deseydi ne yapardın? Ya işte o zaman babamı ikna etmeye çalışacaktım sanırım. Ha, Yani işte. bir B planı geçecektik. B planı nedir? Babacığım işte. Babacığım. İkna etmeye çalışmak. Canım babacığım benim. Evet. Dede devreye gir. Ama biz babamla çok yakınız İyi, zaten. şaka bir yana tabii evet, tabii. evet. Yani ilk Hüseyin'le işte sevgili olacaktık. Ben buradayım. Onlar Brezilya'dalar. Telefondan söyledim. Evet. Öyle bir işte bir kişi var. Çok seviyorum. Sevgili olabilir miyiz diye. Sevgili olabilir, izne bakar mısın? Sevgili olabilir miyiz diye Yani izin şey, istiyor. Sordum. Annem babam dediler ki bana karşıda. Jessica bak biz sana güveniyoruz. Sevdiysen tamam. O zaman Tamam. demek ki tamam. Biz de Evet. tamamız. İzin veriyoruz dediler ve öyle sevgili olduk. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen 15 yaşında modelliğe başladın. Haliyle işte 17 yaşında dedin ya işte noter kanalıydı. 18 yaşında çalışma izni falan aldın. Aslında hayata erken atıldı. Burada Ergenliğim dönemim olmadı. kıyamam Direkt sana. şey. Ay şimdi de drama Kıyamam sana. yapmayayım de. Yazık sana vallahi. Ama bir şey söyleyeceğim. işte biraz öyle bir burukluk oldu. hissettim biliyor musun? Hiç böyle Niye? bir hani doğru düzgün gençliğimi yaşayamadım. Hemen çalışma hayatı başladım falan. Öyle bir şey Kes- hissettim. Kesin olarak şöyle Heh. diyebilirim. 15 yaşındayken işte ben Brezilya'da lisemi bitirdim. Lise döneminde asla dışarıya çıkmazdım. O zaman çalışıyordum ya. Ha, evet. Manken Ha. evinden okul, okul manken evinden ve iş. Hiç asla partiye gitmezdim. Asla arkadaşlarımla dışarıya çıkmazdım. Bu senin tercihin mi yoksa öyle olmak durumunda mı hissediyordun kendini? İşin gereği mi? Disiplin istiyordu. Disiplin isteyen bir iş. Konsantre olmam lazım. Ama Hem bunu sen kendi yapıyordun değil mi? ben kendim kimse sana böyle yapacaksın yok. diyeceksin demiyordu. Yok Bu ama senin hayat işte tercihiydi iyi yani. bir şey yapmak istiyorsam o Doğru. zaman da Evet. benim bütün vaktim iş ve okula vermem Doğru. gerekiyordu. Dolayısıyla hiç yapmadım. Ergenlik döneminde. Sonra Türkiye 17 yaşındayken geldim de. Burada da hiç çıkmadım, hiç partiye gitmedim, hiçbir zaman kulübe gidip dans etmedim. Hep böyle şey. Peki özellikle mi? İş yani ve gerçekten ev. ya bu Cesibe bugün de çıkayım şöyle yapayım böyle Ya yapayım. o kadar Ne bileyim, konsantreydim kendini çok ki. konsantre etmişsin ya noktaya getirmişsin. Yani Ya şöyle. işinle başarılı olayım. Çalışmak benim için çok önemli. Kendimi göstermem, ispat etmem lazım diye. Ki bunu da çok rahat görebiliyorum. Yani seçici davranıyorsun. Ya evet ama işte mesela hiç eğlenmedim değil yani eğlenmek için ne yapıyordum? Parka gidiyordum işte Türkiye'ye geldiğim zaman zaten nerede olursan o kadar güzel bir yer ki. Evet. Nerede olursan Doğru. ol Büyülendin. zaten şey oluyorsun yani Boğaz'a git işte vapura bin yani böyle şey Arkadaş grupların ekstra şey. yok muydu o zamanlar? Hani Vardı, muhakkak vardı. vardı. Çünkü Evet, bu evet. sektörün içerisindesin muhakkak. Arkadaş grupları da ediniyorsun. Evet, Onlarla da evet. belki vaktini geçiriyorsundur. Evet yani genelde daha fazla işte vakit geçiriyordum onlarla. Çok dışarıda değildi ama Bir işkoliklik var mı? sanırım evet ama şöyle bir şey Sende mükemmeliyetçilik de var. ya işte Yani işi yapacaksam ya en iyi şekilde yapmalıyım ya da yapmamalıyım. ama işte bu evet mükemmel olmaya çalışmak bir şey var ama kimse süper ya da işte kusursuz değil. Tabii ki, tabii O ki. yüzden ben yapabildiğim kadar Hani yapmaya yapabil- çalışıyorum ama şimdi ben başka bir dilde bir şey yapmaya çalıştığım için Evet. benim 2 kat çalışmam gerekiyor. Doğru. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Dolayısıyla Gerçekten. yani tamam ben bu yolu seçtim. O zaman şimdi bu yolla beraber gelen sorumlulukları alıp devam etmem gerekiyor. Şimdi bir Brezilya kültürü var. Bir de Türk kültürü var haliyle. Çok benziyorlar bu arada. Gerçekten mi? Evet. Mesela örnek vermek gerekirse. Mesela sıcak kanlılar ikisi. Evet sen de öylesin. Evet. Sıcak Zaten kanlılar. orası hep sıcak. Burada Hep sıcak. Ha, mesela kış falan Üç kar ay. yağıyor ediyor. Hayır. O zaman ne yapıyorsun? Seviyor musun karı? Kar. İlk geldiğimde çok seviyordum. Sonra Ama şöyle bir
böyle güzel, evet kar çok güzel. O güzelliğe takıldım. Aldım o top Kar topu. kar topu Kar topu oynadım, savaşlarıyla evet. oynadım falan ama sonra bir şey takıldım. Ne? Sokakta kalan çok hayvan var burada. Ve Ya. hayvanlara düşündüğüm için ben dedim kendi şimdi sonuçta biz sıcacık bir evin içindeyiz ama dışarıda kalan canlılar için çok Evet. zor. Ben de kar biraz geçti benden. O güzelliği gitti benden. Artık işte ben o kadar kar görmek istemiyorum yani. Doğru, Hiçbir biraz yerde. çiftlikte, doğayla, hayvanlarla iç içe olduğun için zaten çevre ve doğa dostu olan insan her zaman güzel insandır. Ben ondan yana olan bir insanım. Kışın diyorsun hani dışarıda soğuk falan diyorsun ama yazı da unutmamak lazım. Evet. Yazında o hayvanlara muhakkak sularını, Su. yemeklerini Bir kap mı? muhakkak vermemiz gerekiyor. Çünkü onlar da bizim için önemli değerlerimiz. Ve hazır bu konuyu açmışken şunu da söylemek istiyorum. Sen sokak hayvanlarına, köpeklere de çok ilgi duyuyorsun ve çok yardımcı oluyorsun. Çok destek oluyorsun. Çalışıyorum Evet. Yapabildiğim kadar Bu evet. içinden gelen bir şey. Bu çok güzel bir şey yani. Brezilya'da olaya nasıl bakıyorlar? Türkiye'de nasıl bakıyorlar? Bununla ilgili bana bir örnek verebilmem mümkün mü? Sokak hayvanları. Sokak hayvanları için soruyorum. Sen çok ilgilisin ya onun için söylüyorum. Şimdi şöyle, Brezilya'da çok fazla sokakta hayvan görmüyorsun. Çoğaltma ile ilgili işte biraz böyle Anladım. kontrolün altında tutmaya çalışıyorlar Anladım. ki yani işte tamam mesela ben oradaki sahiplendirme yanıyım. Hep Evet. sahiplendirmeye çalışıyorum. Ben kesinlikle karşıyım. Bu satış, bu alışveriş, hayvan alışverişi, Evet. hayvanlar En katalogdan azından alıp barınaklarımızda almak. o kadar çok Yani sıcak yuva arayanlar var ki. değil mi? Dışarıda bekletmek bir hayvan bir sıcağın altında bir kafesin içinde çok karşıyım. Çok. O yüzden hep sahiplendirmeye çalışıyorum. Şimdi yavaş yavaş müzeye doğru gidiyoruz ama sana önemli bir anekdot vereceğim. Bizi izleyen izleyicilerimiz için de önemli bir anekdot. Şu anda İGA İstanbul Havalimanı dünyanın tek çatı altında toplanan en büyük yiyecek içecek alanına sahip bir havalimanı. Bunu biliyor muydun? Ay bilmiyordum. Yani hani diyorsun ya burada zaman nasıl geçiyor anlamıyorum diyorsun ya. Yani her türlü gastronomi üzerine olan tüm yiyecekler, içecekler, müthiş bir yiyecek yelpazesi var. Herkese hitap eden çok güzel bir alan içinde kurulu. Gerçekten Şu anda öyle. görmüş olduğunuz gibi duty free alanımızdan O geçiyoruz. çok tehlikeli bir bölge. Çok. Ha? Bazen böyle Ne kart diyor? bende oluyor. Ha, Bazen bazen mi oluyor? oluyor. Emin misin? Ay, şu duty Emin free'ye misin Sadi Hanım? Böyle bilerek böyle uzaktan geçiyor tamam mı benimle uzakta Tabii ki hemen ben ayrılıyor değil mi? hemen ben Tamam. girmeyeyim de hemen beni başka bir yere çekiyor uzak. Ki duty free yanımdan ya. gel beraber gel. Hani gitme Ben oralara devamlı falan. çekiyorum yavaş yavaş. Gel bir duty free'ye girelim falan. Çünkü çok çeşit var. Çok çeşit var. Burası işte alışveriş cenneti. Evet. Ve sonra bir geliyorsun o kadar çok güzel mağazalar, markalar falan sonra keşfedince ben de bir zamanlar böyle güzel Tabii ister alışverişler istemez yaptım yani ilk geldiğinde Çok tabii eğlenceli bir şey Doğru. Oldu benim için. İlk defa görüyorum. Her şey yani bir elini uzatacağın kadar yakın. Evet. Bizim orada mesela böyle bir alışveriş yapmaya çok başka bir şehre gittim. Ne kadar mesela? 2 saatlik yol falan mı? 1,5 saat falan. 1,5 saat. Evet. O az da değilmiş. Tabii. Ama Onda alışveriş için değer değil mi? Bir de öyle düşünmek Değer. lazım. gerçekten Yani. değer. Doğru söylüyorsun yani. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Şu anda tabii ki bizi çekiyorlar ama şu anda ekip yemin ediyorum nasıl bir kovalamacı oynuyor anlatamam size yani. Böyle çapraz hareketler. Muhteşemler ya. Sanki bir futbol takımının hücum elemanlarının böyle sağ kanattan ilerliyor, oradan orta yapıyor, o kafaya çıkıyor falan. Böyle hareketler var yani. Ay, muhteşem. Ama yeter ki güzel şeyler çekilsin. Güzel şeyleri sizlerin evlerinize, ekranlarınıza taşıyalım istiyoruz. İşte şimdi havaalanımızdan hemen müzeye doğru yol alacağız. Ve müzede de biraz senin oyunculuğundan hatta yapmak istediğin şeylerden bahsetmek istiyorum. Yani sende var ya yeni gelin, güzel aile kızı, hep böyle güzel, hoş, pozitif roller. Bir ters köşe mi geldi diyorsun? Evet, bir ters köşe. Çünkü sen de bunu çok rahat hissedebiliyorum. Evet, Jessica. yani Yani sen bunu yapabilecek, bir ters köşe yapabilecek, kötü birini canlandıracak ya da böyle aksiyon rollerinde oynayacak o yapı var sende. Yani İçindeki bu- kötüyü gördüm ben. Bak onu çok doğru söylüyorsun. Tersini gördüm seni. Kesinlikle bence hani biraz o kalıbın içinden çıkıp da farklı rollerin de ben
altından kalkabilirim diyeceğini hissediyorum. Denemek istiyorum tabii Evet. ki yani neler yapabilirim. Ya bu bir keşif için değil sonuçta. Ben de oyuncunun ben tamam ben her şey yaptım ben tamamım ben diye bir şey yok. Bence Tabii ki, tabii ki. oyuncu ne Bitmiyor kadar ki. usta olursa olsun Evet. da her zaman kendinden keşfedebileceği bir şey çıkıyor ortaya. Kendiyle de şaşırıyor. Evet. Ben bunu yapabiliyor muydum Evet. gibi bir şey oluyor. Evet. Ben daha işte yolun başındayım. Ben daha çok şey Doğru. keşfetmek istiyorum. Şey düşündüm mesela, Şeylerle. oyunculuk anlamında evet oynadığın rollerde de hep insanlar seni çok sevdiler. İşte Bellegare, Yeni Sağ Gelin. olsun. Sonraki film neydi? Marie ile Mustafa en Onun, son onun yaptım. öncesi, onun öncesinde bir tane var yine filmin. Dert bende. Dert Bende. Maria Mustafa. Bir de en son hırsız oynadım. Hırsız Onu oynadın. daha Evet. yakında göreceğiz. Yakında görecekler. Güzel. Ya bir Evet, şey söyleyeyim. biraz Yazık o ağladık. gözyaşlarına. Biraz evet. Güzel oldu işte. Çünkü Evet. ben o zaman dramayı tattım. Evet. Nasıl bir şey olduğunu orada anladım ve yani usta yönetmenle çalıştım. Yani Evet. muhteşem bir hoca oldu benim için. Evet. Faruk Hoca. Doğru söylüyorsun. Ve ya kadro, herkes, ekip o kadar önemliydi ki ben drama nasıl yapılır, oyuncu için ne olması gerektiğini orada gösterdiler bana. Şimdi yavaş yavaş müziğe doğru gidiyoruz ama şimdi burada bir durmanı isteyeceğim. Şimdi diyeceksin ki ne alaka, niye durdun? Neden biliyor musun? Neden? Her ikimiz de hayvan dostuyuz. Hayvanları çok seviyoruz. Onların her zaman yanındayız ki öyle de olmamız gerekiyor. Yardımcı olmamız gerekiyor. İGA İstanbul Havalimanı'nın bir özelliğinden daha bahsedeceğim. Hazır mısın? Merak Yukarıya bir baksana. Oo. Bir Muhteşem evcil bir şey. hayvan tuvaletimiz bile var. Muhteşem bir detay bu. Muhteşem bir şey. Bunu da düşündüler. Evet. Yani her Gerçekten. türlü her kesimden insana hitap ettiği gibi evcil hayvanlarımıza da hitap eden bir havalimanından bahsediyoruz. Onun için tuvalet bile yapmışlar. Çok Daha ne güzel. diyeyim yani. Ay çok tatlı. çok, Hoşuna gitti değil mi? çok şey. Evet çok hoşuma gitti gerçekten. Evet, İstanbul Havalimanı Müzesi'nin içine artık giriş yapıyoruz. Güzel bir müze bizi bekliyor. 15 döneme ait kalıntılarla işte seni bir taht karşılıyor. Ya. Çok güzel bir ortam değil mi? Çok güzel. Rengi efsane buldum. Direkt seni o döneme Çok güzel de bir şey yazmış. Geçiş Bak 12 bin yapmasını. yıllık bir hikaye. Anatolia hikayesi, Anadolu hikayesi diye. Hazır mısın? muhteşem. Çok İşte Merak maceramız ettim. başlıyor. Çok güzel bir ortam. Gördüğün gibi 3 boyutlu yalnız evet. düşünmüşler. Değil mi? Teknoloji Yani teknolojiyle muhteşem. Nasıl birleşmişler? bu işte milattan önce ve sonra olan o 15. döneme ait bütün kalıntıların, sergilerin izlerini burada rahatlıkla çok güzel yaşayabiliyorsun, görebiliyorsun. Biz şimdi yavaş yavaş Ya. bu tarafa doğru bakar mısın Çok güzellikle? güzel. Kendini sanki onun içinde hissediyorsun değil mi? Işılanmış. Evet. Yani hem Işılan. izleyenleri hem seni bilgilendirmek adına Göbekli Tepe, Çatalhöyük kalıntılarıyla başlayan aynı zamanda Bizans, Osmanlı, Selçuklu dönemine ait bir sürü ve Cumhuriyet dönemine ait olan bir sürü dönem kalıntılarında seni çok güzel bir ortam bekliyor. Hadi yavaş yavaş içeri geçelim artık. Evet, yavaş yavaş. Jessica'cığım, Ay, çok şu güzel. anda görmüş olduğun Göbekli Tepe ve Çatalhöyük'teki kazıntılardan alınan Oradan örnekler. Buranın en önemli özelliği görmüş olduğun gibi İstanbul Havalimanı'ndan o kalıntıları görmek için nasıl yolculuk yapman gerektiğini gösterdikleri gibi görmüş olduğun gibi QR kodlarını telefonuna okutuyorsun ve bu kalıntılarla ilgili hikayeyi sana Hemen direkt bütün telefonuna, bilgileri, her şeyi anında senin telefonuna aktarıyorlar. Yani teknolojiyle, günümüz teknolojisiyle bu güzel 15 döneme ait olan tüm kalıntıların hikayelerini de burada birebir yaşamış oluyorsun. Muhteşem. Bir şey eklemek istiyorum. Tabii Bu ki. çok dikkatimi çekiyor. Bu şimdi teknoloji kullanılıyor yani havalanı QR kod işte yani Evet. bazen biletlerin sadece işte telefondan okutması ya bu Evet. ne kadar çok kağıt gitmediğini insanlar acaba farkına varıyor mu? Ha anladım. Yani kağıt israfından mı Evet, bahsediyorsun? çok muhteşem bir Güzel şey bak çok bunu ilginç bir yapmaları. konuya değindin. Teknolojiyi de çok güzel kullanıyoruz gerçekten. Göbekli ve Çatalhöyük kalıntıları
burada bütün gün ışığına çıkmış özellikle kalıntılarıyla sizlerle buluşuyor. Tabii burada güzel bir şey daha var gördüğün gibi. Yine teknoloji ve bir Evet. yandan da Hititler zamanı hayvanları ne şekilde avladıklarını gösteriyorlar. Bir grafik animasyon yapmışlar ve aynı zamanda o döneme ait animasyon yaratmışlar. Çok güzel. Ve şimdi biraz ileri doğru gidiyoruz. Çünkü Roma dönemi bizi bekliyor. Oo. Bakalım neler göreceğiz hep beraber. Evet, şu anda görmüş olduğun gibi Efes Antik Kenti, Bergama ve Ayvalık'taki kalıntılarımız, büstler gördüğün gibi Hadrian Muhteşem. milattan sonra 76 ve 138 yıllarında yaşamış. Evet, Gözleri Hadrian. kırpıyor. Gözleri kırpıyor. Odada bir teknoloji var Bu da bir gördüğün gibi. teknoloji. Bir şey soracağım Cesi. Oyunculuk olarak da deneyimlemek istiyorum dedin ya. Mesela bu dönemler içerisinde nerede o dizide, filmde oynamak isterdin? Hangi dönemin oyuncusu olmak isterdin? Ben Türkiye'de izledim dizileri. O Osmanlı zamanı, işte Aşağı. Evet. işte o zamanki işte elbiseleri, işte kılıkları çok girmek Evet. isterdim. İşte ata biniyorlar, kılıçla bir şeyler yapıyorlar. Yani Hem aksiyon olsun hem işte hem de o şaşalı, şatafatlı o kıyafetlerin Evet. içerisinde olayım değil mi? yani çok güzel geliyor. Çünkü çok farklı bir kültür bana göre yani. Evet, doğru. Daha önce hiç böyle görmedim. doğru. Türkiye'ye gelene kadar. Evet, evet. Yani kitaplardan görüyoruz. Yani o zaman Brezilya'dan, işte televizyondan, Evet, işte evet. yani bilgisayardan ama böyle canlı görmek başka bir şey. Burada da ayrı Aşık baksana. oldum ben bu Yani o şurada dönemdeki işte yani ye iç yat otur. o dönemle ilgili her şeyi Yetişken. aşık oldum. Bu tarihi rahatlıkla hissedebiliyorsun. Ama mesela dizilerden bahsettin ya, daha da Evet. ilginç olan bir şey var. Biz Türkiye'de Brezilya dizileriyle başladık. Evet. Yani öyle anlatıyorlar tabii hep bana tabii. burada. Sen çok iyi biliyorsun Köle Izaura. Tabii. Köle Köle Izaura'yı Isaura. seyrederdik. Çok, O çok dizilerle meşhur. başladık ve gerçekten çok başarılı bir diziydi. Gerçek o yayınlanırken de bütün herkes o diziye kitlenirdi. Evet. Çok öyle güzeldi. anlatıyorlar Yani bana. Brezilya Brezilya dizileri da değil, öyle. boşu boşuna değil yani. Güzel. Dizi konusunda gayet iyisiniz. Şimdi yavaş yavaş diğer tarafa gidiyoruz. Burada da yine Osmanlı dönemine ait çok önemli gördüğün gibi işte savaş başlıkları, miğferlerimiz. Yine aynı şekilde bunlar hep Topkapı Sarayı'ndan gelenler. Şu anda müzemizde yerlerini aldılar. Biraz daha bu tarafa doğru gittiğimizde görmüş olduğun resimleri. gibi kaftanlar Ah, ne kadar müthiş bir şey. ne değil mi? kadar muhteşem bir şey. Evet. Gerçekten bütün detayları. Çok. Yani ince detayları muhteşem, çok zengin Evet, yani evet. detay. Dikkat ediyor musun? Boz perde üzerinde semazenler şu anda dönüyorlar. Konya Şebi Arus törenlerinde bu görüntüleri görürsün. Eğer gitmediysen de gitmeni tavsiye ederim. Gerçekten Mevlana'nın o güzel vecizeleri ve sözleriyle tam bir dünya insanından bahsediyoruz. Gerçekten çok hoş, çok güzel duruyor Çok burada. güzel görünüyor gerçekten. Jessica, kendimi burada var ya acayip gizemli bir ortamın içinde buldum. Ay, çok güzel Ama gerçekten. işin güzel tarafı burasına müzemizin son bölümü ve dilek alanı diyorlar. Ve gelen ziyaretçilerimiz de şu görmüş olduğun makinenin başına geçiyor. Ve bu düğmeye basıyor ve dilek kartını alıyor. Ve ondan sonra da dileğini tutup buraya koyuyorsun. Bas bakalım. Ay, Evet, Mekoş. evet. Bakalım. Şimdi sana Ne verecek. çıktı? Bak, bak, Ay çok güzel. bak. Hüseyin bak. Kalpler markler çıktı yine. Bak görüyorsun. Dileğini tutuyorsun. Bunu yazmasan da olur. Gönülden de Kalbinden, söylesin. Kalbinden evet. de söylesin olur. Şu an- Ondan sonra onu buraya, şuraya, Buraya tutturuyorum. şuraya tutturuyoruz. Ve Evet, çok güzel. çünkü çok uzun Dileğini bir dilek. tuttun değil mi? Tutuyorum. Tamam, tamam. Çok Söyleyeceğim mi? Sen bende mi kalsın? Yok yani Bende kalsın. evrene Evrene yolladı. Gönderiyorum. Tamam, İnşallah o dileğin olur diye düşünüyorum. İnşallah. Harika. Şöyle yavaş yavaş daha çıkalım. Dilek alanımızı da gördük. Ve şimdi öncelikle sana ne kadar teşekkür etsem azdır. O kadar güzel, o kadar harika bir insansın ki çok keyifli bir gün yaşattın bize. ben teşekkür ederim. Gerçekten her şey için çok teşekkür ediyorum. Seninle beraber bu havalimanını gezmek, İstanbul Havalimanı'nı gezmek ayrı bir keyif oldu benim için. Çok eğlendim.
Çok güzel şeyler öğrendim senden de. Merak edilen şeyleri de, onları da söylemiş olduk. Bu dilek alanından da çıktıktan sonra da artık son söz olarak şunu söylüyorum. Tüm insanoğlu için, ülkemiz için, tüm dünya için her şeyin sağlıkla, huzurla, mutlulukla, barışla, sevgiyle dolu olmasından başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Hep birlikte birbirimizi sevelim, birbirimizi sayalım ve biz yavaş yavaş uğurluyoruz sizleri. Görüşmek üzere diyorum. Bir alaşmalık yapalım mı? Ay, Hoşça kalın. hoşça kal. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.